Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'u bugünkü Özbekistan'ın başına geçirteceğiz ve onu Türkiye ile savaştıracağız. İlk olarak Orta Asya'nın bozkırlarında yankılanan bir haber dünya dengelerini yerinden oynattı. Semerkant'ta kurulan dev bir törende tarih kitaplarından çıkıp gelmiş gibi görünen bir lider kürsüye çıktı. Bu Emir Timur'du. Modern Özbekistan ordusunun başına geçen Timur, yeni Turan İmparatorluğu hedefini ilan etti. Ancak bu açıklama Türkiye'de kırmızı alarm anlamına geliyordu. Çünkü Timur'un ilk hedefi Türk dünyasının liderliği konusunda Türkiye'ye meydan okumaktı. Semerkant meydanında yüz binlerce asker dizilmişti. Arkada modern Özbek tankları, SİHA sistemleri ve füzeler görülüyordu. Timur'un sesi hoparlörlerden yayıldı. "Ben Timur. Yüzyıllar önce yarım kalan yürüyüşü tamamlamak için geri döndüm. Bu çağ artık kılıç çağı değil, füze çağıdır. Yüzyıllar önce yaptığım gibi tekrardan Anadolu topraklarını ele geçirmek istiyorum." Bu konuşma sonrası Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu acil toplandı. Türkiye, Timur'un geri dönmesini tehdit olarak gördü. İran, Timur'a karşı Türkiye'yi destekledi ve topraklarını kullanması için izin verdi. Türkmenistan ise Timur'u destekleyip topraklarını ona açtı. Aynı anda Türkiye'ye ait savaş uçakları İran topraklarına gönderildi ve savaşa hazır hale getirildi. Ancak Timur beklenenden hızlıydı. Çin'den gelişmiş hava savunma sistemleri ve yeni nesil tank ve silahlar satın aldı. Ayrıca Türkmenistan topraklarına büyük bir üs kurdu. Bu arada Türkiye'nin savaş uçakları Hazar Denizi'nde Özbek askeri sevkiyat konvoyunu vurdu. Türkiye bunu Bozkır Kalkanı operasyonu olarak duyurdu. Fakat bu olay Timur'un Türkiye'ye karşı büyük bir öfkesini uyandırdı. Özbekistan ordusu savunma hatlarını Semerkant, Buhara ve Aşkabat çevresinde güçlendirdi. Binlerce asker siper kazdı. Modern hava savunma sistemleri hazır hale getirildi. Bir gece Semerkant savaş merkezinde Timur komutanlarına şöyle dedi: "Türk ordusu hızlı vurur ama sabırsızdır. Biz savunacağız. Sonra Bozkır onları yutacak," dedi. Bunun ardından Özbekistan, Çin'den siber saldırı desteği alarak Türkiye'nin enerji hatlarına siber saldırılar başlattı. Bakü-Tiflis-Ceyhan hattında büyük kesintiler yaşandı. Türkiye ise Özbekistan ve Timur'a karşı ticareti ve ilişkileri tamamen durdurdu. Buna karşılık Özbekistan, Türkmen limanlarını kullanmaya başladı ve Azerbaycan'a çağrı yapan Emir Timur, "Sayın Azerbaycanlı kardeşlerimiz, gelin bizden yana olun," dedi. Bunun üzerine Azerbaycan iki Türk devletinden birini seçmeliydi ve çok geçmedi ki Timur'u seçtiler ve Azerbaycan'da Timur'dan yana oldu. Bu arada Türkiye, İran sınırından büyük bir kara harekatı başlattı. Türkiye'nin tankları hızla ilerledi ve Türkmen başkenti Aşkabat'ta yaptığı askeri üssü bombalayan Türkiye kısmen başarılı olmuştu ve Timur'un üstünde Türk bayrakları görülmeye başladı. Özbek ordusu bir taktik sonucu geri çekiliyordu. Türkiye'de zafer havası vardı. Ancak Timur tam da bunu bekliyordu. Özbek birlikleri geri çekilirken Bozkır'ın içine dev tuzak hatları kurmuştu. Mayınlar ve kamikaze drone sürüleri. Türk ordusu ilerledikçe saldırılar yoğunlaştı ve bu mayınların patlaması sonucu Türkiye ordusu kayıplar vermeye başladı. Bu arada Timur'un Çin'den aldığı yeni nesil uzun menzilli füze sistemi Türkiye'nin İran'da kurduğu büyük mühimmat depolarından birini başarıyla vurdu. Ardından Timur karşı saldırı emrini verdi. "Şimdi Bozkır'ın kapıları açılsın," dedi. Ardından on binlerce Özbek askeri ani baskınlarla Türk birliklerini çevrelemeye başladı. Timur, Turan taktiğini çok iyi biliyordu. Türkiye de biliyordu fakat Timur'un efsanevi komutanlığı bir tık daha öndeydi. Bu yüzden Türkmenistan topraklarında Türkiye ordusu ağır kayıplar verdi. Türkiye bazı bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı ve tekrar İran'a çekildi. Ve savaş daha yeni başlıyordu. Türkiye geri çekilmişti ama tamamen durmamıştı. Ankara, savaşı hızlandırmak için bu kez gücünün yarısını devreye soktu. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait yüzlerce savaş uçağı gece boyunca Timur'un Türkmenistan'a kurduğu savunma hatlarını bombaladı. Türkiye uçakları peş peşe saldırılar düzenlerken Özbekistan hava savunması da tam kapasite çalışıyordu. Onlarca füze havada çarpıştı. Bazı Türk jetleri düşürüldü ancak Özbekistan'da ağır kayıplar verdi. Fakat Türkiye'ye ait 2 adet SİHA Semerkant ve Buhara'ya ulaşmıştı ve başarıyla bazı noktaları vurdu. Ancak Timur'un bu SİHA'ları hedefe almasıyla kısa sürede vurularak düşürüldüler. Semerkant'taki savaş karargahında generaller endişeliydi. Türkiye her yönden saldırıyor. Batıdan kara harekatı, güneyden hava saldırısı yapıyorlar, dedi. Fakat Emir Timur sessizce başını kaldırdı. "Bir imparatorluk güçlenmeden önce en fazla sarsılır," diyerek hedefi olan Anadolu topraklarını gözüne kestirdi.
Tam bu sırada Türkiye yeni bir operasyon başlattı. Türk komandoları gece baskınıyla Hive kentini ve buradaki kritik bir havaalanını ele geçirdi. Türk bayrakları yeniden Özbek topraklarında yükselmeye başladı. Dünya basını artık Türkiye'nin savaşı kazanabileceğini konuşuyordu. Fakat Timur başka bir plan hazırlıyordu. Özbekistan, İran ile gizli anlaşmalar yaparak Türkiye'nin İran topraklarını kullanmasını engelledi. İran ise Timur'la anlaştıktan sonra Türkiye'nin ordusuna çağrı yaptı ve acil olarak Türkiye topraklarımızı terk etsin. Timur sizi yenecektir dedi. Fakat Türkiye bu çağrıya rağmen geri çekilmedi ve İran'da bunun üzerine müdahale etmek zorunda kaldı. Yakalanan Türkiye askerleri kendi topraklarına gönderildi. Bu olay yüzünden bu topraklarda varlığını sınırlandırmak zorunda kaldığı için Türkiye güç kaybetti. Timur ise askerlerine Hive'ye topyekün saldırın talimatı verdi ve çok geçmeden Türkiye bu topraklardan da çıkartıldı. Timur neredeyse bölgedeki müttefiklerin çoğunu kendi tarafına geçirmişti ve Azerbaycan bile Timur'dan yanaydı. Derken Emir Timur Azerbaycan'a bir çağrı yaptı. Kardeşlerim, canım Azerbaycan'ım, beni atalarınızdan saydığınızı biliyorum. Bu yüzden Anadolu topraklarını tekrardan ele geçirebilmek için sizin topraklarınıza ihtiyacımız var. Askerlerimi, tanklarımı ve uçaklarımı Hazar Denizi üzerinden senin topraklarına göndereceğim. Oradan da İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırız, dedi. Bunun üzerine Azerbaycan kabul etti ve ekledi. Emir Timur'umuz, dünyaya tekrar hoş geldiniz. Siz yeter ki topraklarımızı kullanmak isteyin. Biz hazırız, dedi. Türkiye bu arada savaşa hazırlık yapıyordu ve Timur'un olası baskınını önlemek için sınırlarına tanklar gönderdi ve ayrıca uçaklarıyla askeri ordusunu da hazır bulunduruyordu. Bu arada Timur İran topraklarına geldi ve burada bir açıklamada bulunarak kendi ordusuna şöyle dedi. Artık geri çekilen değil, saldıran siz olacaksınız. Önceki savaşlarımız savunma savaşıydı. Şimdi ise tarih yazılacak, dedi ve bunu başarıyla kutladı. Bu konuşma sonrası Özbek ordusu büyük bir karşı saldırı başlattı. İran ve Azerbaycan'da Timur'un ordusuna yardım etmeye başladı ve topyekün bir şekilde tanklar ve askerlerini Türk topraklarına sürdüler ve böylece devasa bir çatışma başladı. Ankara'da alarm seviyesi en üst noktaya çıktı. Türkiye Genelkurmayı bütün yedek birlikleri göreve çağırdı. Ama Timur durmuyordu. Türkiye yıllarca saldırdı. Şimdi Bozkır cevap verecek. Anadolu kapısına kadar geldik. Artık geri dönüş yok. Bu konuşma Türkiye'de büyük bir öfke yarattı ve ardından Timur ordusu aynı anda 3 farklı noktadan saldırıya geçti. Iğdır, Van ve Hakkari çevresinde korkunç çatışmalar başladı ve Timur'un ordusu ile müttefikleri ilerleyişlere başladı. Türkiye ilk günlerde büyük direniş gösterdi. Türk komandoları bazı Özbek birliklerini pusuya düşürdü ve Iğdır'ı geri aldı. Fakat Timur yine bekliyordu. Türk ordusu beklediğimizden sert direniyor, dedi. Timur masaya yumruğunu vurdu. Öyleyse gökyüzünü kapatın, dedi. Dakikalar sonra Timurlu Özbekistan'ın yeni nesil drone sürüleri havalandı. Binlerce küçük saldırı drone'u Türk savunma sistemlerine yöneldi. Radarlar karıştı. Ardından İran ve Azerbaycan ordusu devreye girdi. Onların da gelmesiyle Timur devasa ilerleyişlere başladı. Türkiye hızla geri püskürtülüyordu ve Emir Timur kısa sürede Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu topraklarını hakimiyetine aldı. Ardından Ankara'ya gelmek için yoğun saldırılar başlattı. Türkiye yoğun bombardımana maruz kaldı ve Emir Timur hızla ilerleyip başkent Ankara'yı da ele geçirip düşürdü ve ardından Türkiye'yi kendi topraklarına katarak yeni Timur İmparatorluğunu inşa etti. Savaş böylece bitti.